Bölüm 1. Hanedan defterine yazılan son isim. Bu hikaye bir masalla başlar. Ama masalın içinde doğan kızın kaderi, masalın kendisinden daha acımasızdır. Onun adı deftere yazıldığında, defteri yazacak başka kimse kalmamıştı. Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Bu hikaye bir sarayda başlar, bir hapishaneden geçer ve bir balkonda biter. Bu hikaye, tahtlar deviren devrimlerin, denizler aşan sürgünlerin ve bir kadının kırılmaz iradesinin hikayesidir. Bu, Fatma Neslişah Sultan'ın hikayesidir. Ve bu hikaye bir imparatorluğun son nefesiyle başlar. Ama bu yolculuğa çıkmadan önce sizden küçük bir ricam var. Tarih fısıltısı olarak bir hayalimiz var. 1000 aboneye ulaşmak. 1000 kişi tarihin unuttuğu hikayeleri birlikte dinleyecek, birlikte keşfedecek 1000 kişi. Eğer Neslişah Sultan'ın hikayesi sizi de içine çektiyse, eğer bu yolculuğa bizimle devam etmek istiyorsanız, şimdi abone olun ve bildirim zilini açın. Ve bir de şunu merak ediyorum. Sizce bir insan 2 kez sürgün edilip, 2 devrime göğüs gerip nasıl kırılmadan ayakta kalabilir? Yorumlarda bana yazın. Belgeselin sonunda cevabı birlikte bulacağız. Şimdi hikayemize dönelim. 1921 İstanbul işgal altında inlemektedir. Boğazın üzerinden geçen gemiler artık ticaret gemisi değildir, savaş gemileridir. Beyoğlu'ndan İngiliz subayları kol gezer, Sultanahmet Meydanı'nda Fransız bayrakları dalgalanır. Galata'da İtalyan mangaları devriye atar. 600 yıllık imparatorluk son nefesini almaktadır. Dış düşmanlar kapıdadır. Ama iç çatışma daha yıkıcıdır. Anadolu'da Mustafa Kemal bir kurtuluş savaşı başlatmıştır. İstanbul'daki saray ise kendi gölgesinin altında ezilmektedir. Padişah ve Ankara birbirinin gözünün içine bakmaktadır. Ama gördükleri şey düşmanlıktır. Son padişah Vahdettin tahtında oturmaktadır. Ama tahtın ayaklarının altındaki zemin tehlikeli bir şekilde çatırdamaktadır. Son halife Abdülmecid Efendi sarayın resim odasında tuvallerinin başındadır. Her fırça darbesi sanki bir çağın kapanışını belgelemektedir. Ve işte tam bu kaosun ortasında, tam bu karanlığın en koyu noktasında bir çocuk doğar. 4 Şubat 1921 Nişantaşı Sarayı. Sarayın kapılarının ardında Şehzade Ömer Faruk Efendi'nin eşi Sabiha Sultan bir kız çocuğu dünyaya getirmektedir. Bu çocuğun kanı Osmanlı hanedanının en kıdemli 2 kolunu birleştirir. Babası son halife Abdülmecid'in oğludur. Annesi son padişah Vahdettin'in kızıdır. Bir an durun ve bunu düşünün. Son padişahın torunu ve son halifenin torunu aynı kişi. Doğumu haberini alan saray, geleneği son kez canlandırır. 121 pare top atılır. İstanbul göklerinde topçu bataryalarının gümbürtüsü yankılanır. Adına altın sikke bastırılır ve ünvanı ilan edilir. Devletlu, İsmetlu, Neslişah Sultan, Aliye Tuşşan Hazretleri. Ama bu muhteşem ünvandaki her kelime aslında bir vedanamesidir. Çünkü Devletlu denilen devlet birkaç ay sonra tarihe karışacaktır. İsmetlu denilen İsmet, onlarca yıl boyunca 2 kıtada, 2 devrimde, 2 sürgünde acımasızca sınanacaktır. Ve o 121 pare topun yankısı bir daha hiç duyulmayacaktır. Osmanlı Hanedan Defteri. 600 yıllık bir soy ağacının canlı tanığıdır bu defter. Bu sayfalara Osman Gazi'den beri doğan her şehzade, her sultan kaydedilmiştir. Yüzlerce isim, yüzlerce kader, yüzlerce hikaye ve 1921'in o soğuk Şubat gününde bir katibin eli titreyerek son ismi yazar. Neslişah. Kimse bilmemektedir ki bu isim defterine yazılan son isim olacaktır. Bir daha hiçbir Osmanlı çocuğu bu deftere kaydedilmeyecektir. Bu kalemin mürekkebi bir daha hiçbir ad için akmayacaktır. Bu sayfalar sonsuza dek bu halde kalacaktır.
Neslişah Sultan bir soy ağacının son yaprağıdır ve yapraklar sonbaharda düşer. Ama bu belgeselde sıradan bir biyografi izlemeyeceksiniz. Neslişah Sultan'ın hikayesi, tarihin bize sunduğu en acımasız paradokslardan biridir. Ve bu paradoksu anlamak için size bir soru soracağım. Tarihte kaç kişi iki farklı ülkede, iki farklı devrim tarafından iki kez sürgün edilmiştir? Cevap 1. Fatma Neslişah Sultan. 1924'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı ile İstanbul'dan sürgün edilir. 1957'de Mısır Cumhuriyeti'nin pekişmesiyle Kahire'den sürgün edilir. İki imparatorluk, iki devrim, iki sürgün. Ama asıl şaşırtıcı olan ne biliyor musunuz? Bu kadın iki devrimci mahkemenin karşısına çıkmıştır. Bir Osmanlı artığı olarak Türkiye'de, bir monarşi kalıntısı olarak Mısır'da iki ayrı sistemin yargıçlarıyla göz göze gelmiştir. Ve ikisinden de yıkılmadan, eğilmeden, gözünü bile kırpmadan çıkmıştır. Nasır'ın acımasız askeri yargıçları idam cezası tehditleriyle onu sorguya çektiğinde bu kadın sakin, net ve keskin bir şekilde cevap vermiştir. Titrememiştir, yalvarmamıştır, eğilmemiştir. Peki nasıl? Bu iradenin kaynağı nedir? Niceteki çocukluk mu? Alman mürebbiyenin çelik disiplini mi? 600 yıllık hanedanın kanındaki asalet mi? Bu sorunun cevabını onun hayatında arayacağız. Ama önce bir paradoks daha. Osmanlı Sarayı'nda doğmak, dünyanın en lüks hapishanesinde doğmak demekti. Altın avizeler, ipek perdeler, fil dişi taraklar, dünyanın en nadir mücevherleri ama dışarı çıkma yasağı. Kendi kaderinizi belirleyememe mahkumiyeti. Devletin çıkarları doğrultusunda evlendirilmek, devletin istediği yere gönderilmek, devletin izin verdiği kadar yaşamak. Özellikle kız çocukları için saray bir altın kafesti. Neslişah da bu kafeste doğmuştur. Ama kader onu kafesten çıkaracak bir yol bulmuştur. Tabii o yol sürgündü. Önümüzdeki yolculukta Neslişah Sultan'ın 91 yıllık ömrünü adım adım izleyeceğiz. Nişantaşı'ndaki saraydan Nice'teki sürgün evine, Kahire'nin göz kamaştıran balo salonlarından Tura hapishanesinin soğuk koridorlarına, Nasır'ın acımasız askeri yargıçlarının karşısından Boğaziçi'nin huzurlu balkonlarına. Bu sıradan bir prenses hikayesi değildir. Bu tahtı kaybeden ama asaletini asla kaybetmeyen bir kadının hikayesidir. Bu altın kafeste doğup demir iradeyle hayatta kalan bir sultanın hikayesidir. Bu Neslişah'ın hikayesidir. Bölüm 2. Altın Kafes. Sarayın içinde büyümek. Neslişah Sultan'ın doğduğu dünyayı anlamak için o dünyanın son günlerini anlamak gerekir. 1921. İstanbul'daki saraylar dışarıdan bakıldığında hala görkemlidir. Avizeler parlar, hizmetkarlar koşuşturur, protokoller işler. Kapılar zamanında açılır, sofralar zamanında kurulur. Ama bu görkemin altında derin bir çatlak vardır. Padişah Vahdettin, Neslişah'ın dedesi, tahtında oturmaktadır. Ama gücü sıfıra inmiştir. İşgalci güçlerin gölgesinde, Anadolu'daki milli mücadelenin tehdidi altında, kendi sarayında bile güvende değildir. Diğer dedesi, Veliaht Abdülmecid Efendi ise sarayın resim odasında tuvallerinin başındadır. Siyasetle değil, sanatla ilgilenmeyi tercih eden zarif ama iradesiz bir prens. İşte Neslişah, bu iki dedenin gölgesinde dünyaya gelmiştir. Biri tahtını kaybetmek üzere olan bir padişah, diğeri tahtı hiç istemeyen bir halife. Halife Abdülmecid Efendi, Osmanlı Hanedanı'nın en sıra dışı üyelerinden biridir bu adam. Batılı tarzda resimler yapar, Beethoven çalar, Fransızca konuşur. Paris'teki sanat galerilerini takip eder. Bir padişah oğlu olarak doğmuştur ama kalbi bir sanatçının kalbidir. 1922'de 1 Kasım'da saltanat kaldırılınca meclis onu son halife olarak seçer. Ama bu halifelik siyasi güçten yoksun, sembolik bir makamdır. Adı halifedir ama elinde ne ordu vardır, ne hazine, ne de gerçek bir yetki. Abdülmecit bu roldeki rahatsızlığını hiç gizlemez ve küçük Neslişah bu dedesinin kucağında büyür. Sanat dolu bir atmosferde evet
Ama aynı zamanda belirsizliğin, kaygının ve yarın ne olacak sorusunun sürekli havada asılı durduğu bir ortamda. Çünkü herkes biliyordu. Ankara'daki yeni hükümet er ya da geç hanedanı gönderecekti. Soru gönderecek mi değildi. Soru ne zaman idi. Şimdi bir an durun ve 3 yaşındaki Neslişah'ın dünyasını hayal edin. Sabahları dadınızın kollarında uyanıyorsunuz. Etrafınızda hizmetkarlar, lüks, konfor, her şey yerli yerinde görünüyor. Ama büyüklerin yüzlerindeki endişeyi hissediyorsunuz. Kapıların ardındaki fısıltıları duyuyorsunuz. Geceleri annenizin yastığa döktüğü gözyaşlarını görmemelisiniz ama görüyorsunuz. 3 yaşında bir çocuk siyaseti anlamaz ama korkunun kokusunu alır. Yıllar sonra Neslişah Sultan bir röportajında şöyle diyecektir. Sürgünün kendisini hatırlamıyorum ama anneannemin gözlerindeki o bakışı onu hiç unutmadım. Osmanlı Sarayı'nın son günlerindeki o tuhaf ikiliyi size bir avizeyle anlatayım. Dışarıdan bakarsanız hala görkemlidir. Binlerce kristal parçası, ışığı yüzlerce renge kırarak odayı aydınlatır. Ama yaklaşın ve dikkatli bakın. Kristallerin bazıları çatlamıştır. Çerçeve paslanmaya başlamıştır ve tavandaki bağlantı noktası tehlikeli bir şekilde gevşemiştir. Bu avize 1922'deki Osmanlı İmparatorluğu'nun ta kendisidir ve küçük Neslişah bu avizenin altında büyümüştür. 1 Kasım 1922 saltanat kaldırılır. Son padişah Vahdettin bir İngiliz savaş gemisiyle İstanbul'u terk eder. Düşünün, kendi torununun doğduğu şehirden düşmanının gemisiyle kaçar. 3 Mart 1924 halifelik de kaldırılır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun daha oylanır. 431 sayılı kanun. Bu kanun Neslişah'ın ve tüm hanedanın kaderini mühürleyecek olan kanundur. 431 sayılı kanun tek bir cümleyle özetlenebilir. Osmanlı Hanedanı mensupları Türkiye Cumhuriyeti memaliki dahilinde ikamet etmek hakkından ebediyen mahrumdurlar. Ebediyen. Bu kelimeyi bir an düşünün. Ebediyen. 600 yıl boyunca bu toprakları yöneten, camileri ve köprüleri yapan, orduları kumanda eden, şiirleri yazan bir aile bir gecede istenmeyen ilan edilmektedir. Şehzadelere süre 24 ila 72 saat, kadınlara 10 gün. Yanlarına alabilecekleri kısıtlı miktarda para, yaklaşık 1000 ila 2000 İngiliz lirası. Tek gidişe mahsus pasaport. Geri dönüş yasak. Yaklaşık 155 kişi. Bebekleriyle, yaşlılarıyla, hastalarıyla. Ve 3 yaşındaki Neslişah bu 155 kişiden biridir. Kanunun kabul edildiği 3 Mart 1924 gecesi Osmanlı saraylarında sessiz bir panik yaşanır. Yüzyıllardır saray dışında ne yapacaklarını bilmeyen bir aile bir gecede hayatta kalma planı yapmak zorundadır. Bunların çoğu yolda haraç mezat değerinin onda birine satılacaktır. Kimisi son kez bahçede yürür. Bir daha bu ağaçları göremeyeceğini bile bile. Kimisi de küçük çocuklarını sarar ve sessizce ağlar. Sabiha Sultan, Neslişah'ın annesi, o geceyi yıllar sonra şöyle anlatacaktır. Neslişah uyuyordu. Onu sarmadan önce bir an durdum ve dedim ki, bu çocuğu nereye götürüyorum? Hangi ülkeye? Hangi eve? Bilmiyorum. 3 Mart 1924'ten itibaren hanedan üyeleri bir bir İstanbul'u terk etmeye başlar. Halife Abdülmecid Efendi ve ailesi halkın tepkisinden çekinildiği için Sirkeci yerine Çatalca üzerinden gönderilir. Bir trenle, sessizce, gecenin karanlığında. Kimse görmemelidir, kimse bilmemelidir. 600 yıllık hanedanın son halifesi bir hırsız gibi gizlice kendi ülkesinden kaçırılmaktadır. Diğerleri Sirkeci Garı'ndan kalkan ünlü Simplon Ekspresi'ne binerler. Avrupa'ya gideceklerdir. Ama nereye? Bunu bilen yoktur. 3 yaşındaki Neslişah annesinin kucağındadır. Trenin penceresi açıktır. Dışarıda İstanbul'un minareleri yavaş yavaş küçülmektedir. Ama o henüz 3 yaşındadır. Ne minarelerin ne olduğunu bilir,
ne de bunları bir daha uzun yıllar göremeyeceğini. Osmanlı hanedanı 600 yıl boyunca bu toprakların sahipleriydi ve 1 Mart gecesinde birkaç bavulla kapı dışarı edildiler. Bazıları bir daha hiç dönemeyecekti. Bazıları yoksulluk içinde ölecekti. Bazıları mezarlık bekçiliği, taksi şoförlüğü, bulaşıkçılık yaparak hayatta kalacaktı. Ama içlerinden biri bir gün bir imparatorluğun First Lady'si olacaktı ve sonra oradan da sürgün edilecekti. Neslişah Sultan'ın sürgün hayatı şimdi başlıyordu. Bölüm 3. İlk sürgün. Nicete bir çocukluk. Sirkeci Garı. 600 yıllık İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı. Orient Ekspres'in efsanevi son durağı. Yüzyıllar boyunca bu kapıdan diplomatlar, tüccarlar, seyyahlar geçmiştir. Ama 1924'ün Mart ayında bu kapı ters yöne açılmaktadır. Artık İstanbul'a geliş kapısı değil, İstanbul'dan gidiş kapısıdır. Osmanlı hanedanının kadınları ve çocukları bu peronlarda trenlere binerler. Yanlarında birkaç bavul, biraz para ve sınırsız bir belirsizlik. Peronlarda sessiz bir ağlama vardır ama gösterişsizdir. Çünkü Osmanlı hanedanı ağlamayı bile protokolle yapar. Neslişah Sultan annesinin kollarında bu garın gürültüsü ve dumanı arasından geçer. 3 yaşındaki gözlerle bir tren görür. Muhtemelen hayatının ilk treni. Demir tekerlekler, buhar, düdük sesi. Ve bu tren onu 600 yıllık vatanından bilmediği bir hayata taşıyacaktır. Trenin içi sessizdir. Hanedan kadınları peçelerinin ardında gizlice ağlamaktadırlar. Şehzadeler pencereden dışarı bakmaktadırlar. Ama ne gördüklerini kimseye söylememektedirler. Tren Edirne'den geçer, Bulgaristan sınırını aşar. Ardından Sırbistan, Avusturya ve sonunda Fransa. Yol boyunca trende tuhaf bir sessizlik hakimdir. Sanki herkes bıraktıklarının büyüklüğünü sindiremiyordur. Çünkü bu sadece bir ülke değildir. Bu bir evrendir. Saraylar, camiler, köşkler, hizmetkarlar, protokoller, ünvanlar, top atışları hepsi geride kalmıştır ve önlerinde ne olduğunu kimse bilmemektedir. Fransa'nın Nice şehri, Akdeniz'in güneşli kıyısı, palmiye ağaçları, zarif bulvarlar. Avrupa'nın soylularının ve tahtını kaybetmiş kralların sığınağı. Hanedan ailesinin büyük bir kısmı burada toplanır. Halife Abdülmecid Efendi, Nice'te mütevazı bir dairede resimlerine devam eder. Gelirlerinin büyük kısmı kesilmiştir. Yanlarına alabildikleri para hızla tükenmektedir. Osmanlı hanedanının sürgündeki yaşam koşulları dışarıdan bakıldığında normal görünebilir. Ama normal, daha önce sarayda yaşamış insanlar için bir tür işkencedir. Elbiseleri yamanarak giyilmektedir. Okul masrafları karşılanamamaktadır. Bazı aile üyeleri mücevherlerini birer birer satarak ay sonunu getirmektedir. Ve tabii Ankara hükümeti sürgündeki aileyi yakından takip etmektedir. Nice'teki Türk Konsolosluğu Abdülmecid'in her hareketini rapor etmektedir. 600 yıllık hanedanın torunları şimdi kendi ülkeleri tarafından izlenmektedir. Ama Neslişah'ın ailesi sürgünde bir şeyi asla kaybetmemektedir. Eğitime olan inançlarını. Osmanlı hanedanının kadınları çocuklarının eğitimini bir hayatta kalma stratejisi olarak görür. Çünkü bilirler ki tahtlar gidebilir, paralar tükenebilir, ülkeler kapılarını kapatabilir. Ama eğitim hiçbir zaman alınamaz. Ve bu strateji küçük Neslişah'ın hayatını şekillendirecek bir kararla somutlaşır. Ona bir Alman mürebbiye tutulur. Bu mürebbiye sert, disiplinli ve acımasızdır. Prensesler ağlamaz. Prensesler şikayet etmez. Prensesler daima hazır olur. Neslişah Sultan yıllar sonra bu eğitimi şöyle özetleyecektir. Prenseslik bir meslektir. Hem de çok zor bir meslektir. Bu Alman disiplini onu Fransızca, İngilizce, Almanca ve sonradan Arapça olmak üzere 4 dili ana dili gibi konuşan, binicilik, kayak ve yüzme yapabilen, herhangi bir toplantıda, herhangi bir konuyu, herhangi bir dilde tartışabilen bir kadına dönüştürecektir. Ve en önemlisi, Nasır'ın askeri yargıçlarının karşısına çıktığında gözünü kırpmadan cevap verebilecek,
çelikten bir irade kazandıracaktır. Nice'teki sürgün evinde Neslişah'ın günleri sıkı bir programla doldur. Sabah dil dersleri, Fransızca gramerin incelikleri, İngiliz edebiyatının klasikleri, Almanca felsefe metinleri. Öğleden sonra spor, binicilik, yüzme, kayak. Saray kapalı hayatının aksine sürgündeki prenses açık havada aktif ve güçlü bir şekilde yetiştirilmektedir. Akşam protokol ve davranış eğitimi. Nasıl oturulur, nasıl konuşulur, nasıl dinlenir? Bir prensesin en güçlü silahı zarafettir. Ama zarafet doğuştan gelmez, çalışılır. Bu eğitim, Neslişah'ı sadece eğitimli bir kadın değil, diplomatik bir silah haline getirecektir. Çünkü onun ilerideki hayatında devlet başkanlarıyla, askeri diktatörlerle, yargıçlarla ve casusluk servislerinin şefleriyle yüz yüze gelecektir. Ve her seferinde o küçük Nice dairesinde öğrendiği şeyleri kullanacaktır. Ama sürgün sadece eğitim ve disiplinden ibaret değildir. Neslişah'ın çocukluğu yoksulluğun da gölgesinde geçer. Osmanlı hanedanının sürgündeki mali durumu felaket seviyesindedir. Yurt dışına çıkarılan aile üyelerine verilen kısıtlı para hızla tükenmiştir. İngilizlerin ve dönemin siyasi dengelerinin etkisiyle hanedana yardım edilmesine engellenmiştir. Hanedan üyelerinden bazıları daha önce hiç çalışmamış, dünya hakkında saray penceresinden bakarak bilgi edinmiş insanlar, hayatta kalabilmek için akla hayale gelmeyecek işler yapmak zorunda kalmıştır. Mezarlık bekçiliği, taksi şoförlüğü, bulaşıkçılık, otel muhasebeciliği, seyyar satıcılık. Hatta gece kulüplerinde çalgıcılık. Bazıları çöp kenarlarından yiyecek aramıştır. 600 yıllık imparatorluğun torunları açlıkla mücadele etmektedir. Neslişah'ın ailesi bu kadar dibe vurmamıştır. Ama yoksulluk onların da kapısını çalmıştır. Elbiseler yamanarak giyilmektedir. Lüks bir hayal bile değildir. Nic'in Akdeniz kıyısında küçük Neslişah sık sık deniz kenarına gider. Mavi su İstanbul'daki Boğaziçi'ni hatırlatır mı? Bilmiyoruz. 3 yaşında ayrılmıştır. Hatıraları bulanıktır. Ama annesi Sabiha Sultan'ın hatıraları berraktır. Ve o hatıralar Neslişah'ın çocukluğunun arka plan müziğidir. Annesi İstanbul'u anlatır. Sarayları anlatır. Boğaziçi'ni anlatır. Camilerin ezan seslerini anlatır. Ve her anlatışta sesinde bir kırılma olur. Neslişah yıllar sonra şöyle diyecektir. Vatanı tanımadan vatan hasreti çekmek çok garip bir duygudur. Ben İstanbul'u anneannemin ve annemin gözlerinden tanıdım. Onların gözyaşlarından. Ve bir gün bu vatan hasreti sona erecektir. Ama önce kader onu bambaşka bir coğrafyaya götürecektir. Mısır'a. Niç'teki sürgün Neslişah'a 3 şey vermiştir. Birincisi 4 dil, spor yeteneği ve diplomatik zarafet. Bir hayatta kalma donanımı. İkincisi yoksulluğun ne olduğunu bilmek. Bir alçak gönüllülük dersi. Üçüncüsü asla kırılmamayı öğrenmek. Çelikten bir irade. Ve şimdi 1938. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ayak sesleri duyulmaktadır. Ailesi Mısır'a taşınmaya karar verir. Neslişah Sultan 17 yaşındadır. Ve Mısır'da onu bekleyen şey hayatının en büyük dönüşümüdür. Bölüm 4. Mısır ve evlilik. Nil'in Kızılında bir düğün. 1938. Mısır. Avrupa'da Hitler'in ayak sesleri gürültüyle yaklaşırken Osmanlı hanedanının bir kolu güneye, Nil'in kıyılarına sığınır. Mısır aile için yabancı bir ülke değildir. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir eyaleti olan Mısır, 19. yüzyıldan beri Kavalalı Hanedanı tarafından yönetilmektedir. Ve Kavalalı Hanedanı ile Osmanlı Hanedanı arasında köklü bağlar vardır. Kan bağları, evlilik bağları, diplomasi bağları. Neslişah Sultan, Kahire'ye geldiğinde 17 yaşındadır. Niçin mütevazı sokaklarından Kahire'nin görkemli bulvarlarına geçiş büyük bir kültür şokudur. Kahire'nin sarayları Osmanlı saraylarından farklıdır. Daha açık, daha parlak. Akdeniz ve Arap estetiğiyle harmanlanan bir lüks. Ama lüks, lükstür. Ve Neslişah yıllar sonra ilk kez yeniden prenses gibi hissetmektedir. Prens Muhammed Abdülmünim, Mısır'ın son hidivi Abbas Hilmi Paşa'nın oğlu.
Kavalalı Hanedanı'nın kıdemli bir üyesi. Eğitimli, zengin ve siyasi olarak son derece önemli bir figür. Neslişah Sultan ile Prens Abdülmünim'in evliliği basit bir aşk hikayesi değildir. Bu bir hanedan stratejisidir. Düşünün, Osmanlı Hanedanı'nın en kıdemli prensesi ile Mısır Hanedanı'nın en kıdemli prensi evleniyor. Bu, Doğu Akdeniz'in iki devasa hanedanını, Osmanlı ve Kavalalı, bir araya getiren sembolik bir birleşmedir. Ve 1940 yılında bu evlilik gerçekleşir. 1940 yılındaki düğün, Kahire'nin en gösterişli etkinliklerinden biri olur. Altın işlemeli gelinlik, binlerce davetli, diplomatlar, askerler, aristokratlar. Mısır basını Neslişah Sultan'ın güzelliğini manşetlerine taşır. Bir an durun ve bu sahneyi düşünün. 3 yaşında bir bavulla sürgüne çıkan kız çocuğu, niçin mütevazı sokaklarında yamalı elbiselerle büyüyen küçük kız, şimdi bir balo salonunun ortasında bir prensesin tüm ihtişamıyla parlamaktadır. Bu düğün, Neslişah'ın hayatındaki en büyük dönüşüm anlarından biridir. Nice'deki yamalı elbiseler geride kalmıştır. Şimdi Kahire'nin en parlak mücevherleri boynundadır. Ama hikayenin ironisi şudur: bu ihtişam da geçici olacaktır. Çünkü Neslişah Sultan daha önce bir saraydan çıkarılmıştır ve kader onu bir saraydan daha çıkaracaktır. Ama Neslişah Sultan sadece ihtişamın kadını değildir. Kahire'deki yıllarında sosyal etkinliklerin ötesinde kendini insani yardım çalışmalarına adar. Kızıl Haç'ta gönüllü çalışır. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda aktif rol alır. Mübarra, Mısır Devlet Hastaneleri sisteminde hasta ziyaretleri yapar. Nice'deki çocukluğunda yoksulluğun ne demek olduğunu bizzat görmüş bir kadın, şimdi başkalarının yoksulluğunu hafifletmeye çalışmaktadır. Bu, Neslişah'ın karakterinin en önemli özelliklerinden biridir. İhtişamı yaşarken bile ihtişamın geçici olduğunu bilmektedir. Çünkü bir zamanlar kendisi de o mücevhersiz, o saraysız, o ülkesiz kadınlardan biriydi. 1940'ların Mısır'ı, Neslişah Sultan için hayatının en huzurlu dönemidir. Nil kıyısındaki sarayda eşiyle birlikte yaşar. İki çocuğu dünyaya gelir. Prens Abbas Hilmi ve Prenses İkbal. Nice'deki sürgün çocukluğunun acıları Kahire'nin sıcağında yavaş yavaş erimektedir. Neslişah ilk kez ev hissini yaşamaktadır. Bir anne, bir eş, bir ev, bir vatan. Sürgünün çocuğu nihayet bir yere ait olduğunu hissetmektedir. Ama bu huzur bir fırtınanın öncesindeki sessizliktir. Çünkü Mısır'da da devasa değişimlerin ayak sesleri duyulmaktadır. Mısır'da Kral Faruk, lüks ve savurganlığıyla tanınan, halkından kopmuş bir hükümdardır. 1948 Arap-İsrail Savaşı'ndaki utanç verici yenilgi, ordudaki yolsuzluklar, halkın artan yoksulluğu, Mısır kaynamaktadır. Ordunun içinde gizli bir hareket oluşmuştur. Hür subaylar. Genç, idealist, öfkeli subaylar. Cemal Abdülnasır, Enver Sedat, Muhammed Necip. Neslişah Sultan, sarayın balkonundan bu değişimin rüzgarını hissetmektedir. Ama o, daha önce bir imparatorluğun çöküşünü görmüş bir kadındır. Belirtileri tanımaktadır. Halkın huzursuzluğu, ordunun sadakatsizliği, sarayın körlüğü. Türkiye'de gördükleri şimdi Mısır'da tekrarlanmak üzeredir. 1952'ye girerken Mısır'da son resmi geçitler yapılmaktadır. Son diplomatik kabuller, son balo geceleri. Neslişah Sultan bu son geçitlerin birinde eşinin yanında durmaktadır. Dışarıdan bakıldığında her şey normal görünmektedir. Ama perde arkasında ordunun genç subayları nihai planlarını yapmaktadırlar. 23 Temmuz 1952'ye sadece aylar kalmıştır ve o gece her şey değişecektir. Tekrar. Bölüm 5. First Lady ve Devrim. Mısır'da Cumhurbaşkanı eşi olmak. 23 Temmuz 1952. Gece yarısı. Kahire sokaklarında tanklar yürümektedir. Cemal Abdülnasır öncülüğündeki Hür Subaylar Hareketi yönetime el koymuştur. Darbe bildirisini radyodan Enver Sedat okur. Sesi Mısır'ın her köşesine yayılır.
Saraylardan gecekondulara, Nil kıyısındaki villalardan çöl karakollarına kadar herkes o sesi duyar. Kral Faruk'un sarayı kuşatılmıştır. Şımarık, sorumsuz kral, tahtı kaybettiğini son anlayan kişi olur. 26 Temmuz. Hürsubaylar Faruk'a bir ultimatom verir. Tahtı bırak. Ya da Kral Faruk, tahta henüz 6 aylık oğlu 2. Ahmet Fuad'a bırakarak bir yatla İtalya'ya sürgüne gider. Ve bu anda Neslişah Sultan'ın kaderi dramatik bir dönüşe uğrar. Çünkü bebek kralın yerine yönetimi üstlenecek bir naip gereklidir. Ve o naip Neslişah'ın eşi olacaktır. Hülsubaylar devrim sonrası geçiş dönemini yönetmek için bir naiplik konseyi kurar. Konseyin başına Mısır'ın son Hidivi'nin oğlu, Kavalalı Hanedanı'nın kıdemli üyesi Prens Muhammed Abdülmunim, Neslişah'ın eşi getirilir. 7 Eylül 1952. Abdülmunim, taht naibi prens makamına resmi olarak atanır. Ve bu atamanın anlamı şudur: ortada bir bebek kral var, bir kraliçe yok. Ama bir naip var. Ve naibin eşi Mısır'ın fiili First Lady'sidir. Fatma Neslişah Sultan. Nice yamalı elbiselerle büyüyen, sirke cigarından 3 yaşında sürgün edilen Osmanlı prensesi, şimdi dünyanın en eski medeniyetlerinden birinin birinci hanımefendisi konumundadır. Kaderin ne müthiş bir cilvesidir bu. Neslişah Sultan'ın First Lady'lik dönemi, Mısır monarşisinin son ve en sembolik aşamasını oluşturur. Yaklaşık 9 ila 10 ay süren bu dönemde Neslişah Sultan resmi kabillere katılır. Diplomatik görüşmelerde eşine eşlik eder. Uluslararası etkinliklerin ev sahipliğini yapar. Kahire Opera binasındaki gösterimlerin onur konuğudur. Kurdele kesme törenlerinin baş aktörüdür. Polo maçlarının, tenis turnuvalarının finallerinin resmi davetlisidir. Ama bu sıradan bir First Lady değildir. Alman mürebbiyesinin ona öğrettiği disiplin, nice teki sürgünün kazandırdığı dayanıklılık, 4 dilin verdiği esneklik, tüm bunlar onu olağanüstü bir kamusal figür haline getirir. Her yorucu programı hiç şikayet etmeden tamamlar. Her diplomatik krizi zarafetle yönetir. Her basın toplantısında kontrollü ve kararlıdır. Çünkü o, prensesliğin çok zor bir meslek olduğunu bilen kadındır. Ama Neslişah Sultan'ın First Lady'lik rolü protokol ve ihtişamın çok ötesine geçer. Resmi görünürlüğünün büyük bir kısmını hayır işlerine adar. Kızılay'da yoğun gönüllü çalışmalar yürütür. Mübarra, Mısır Devlet Hastaneleri sisteminde hasta ziyaretleri organize eder. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda aktif liderlik üstlenir. Bu kadını anlamak için şunu bilmek gerekir. O, sürgündeki yoksulluğu yaşamıştır. Yamalı elbise giymenin ne demek olduğunu bilir. Bir anneannenin vatan hasretiyle ağlamasını görmüştür. Bu deneyimler onu sahte bir hayırseverden değil, gerçek bir empatiden beslenen bir insani yardım çalışanına dönüştürmüştür. Ama hür subayların amacı sadece Kral Faruk'u devirmek değildir. Onlar monarşinin kendisini yıkmak istemektedir. Ve 18 Haziran 1953'te beklenen an gelir. Devrim Komuta Konseyi Mısır'da monarşiyi resmen kaldırır. Cumhuriyet ilan edilir. Bebek Kral II. Fuad'ın hükümdarlığına son verilir. Ve bununla birlikte Prens Abdülmunim'in naipliği ve Neslişah Sultan'ın First Lady'liği bir gecede sona erer. Tekrar. Neslişah Sultan tekrar aynı şeyi yaşamaktadır. Bir devlet çökmektedir. Bir saray kapanmaktadır. Bir hayat sona ermektedir. 1924'te Türkiye'de olan şey şimdi Mısır'da olmaktadır. İki farklı ülke, iki farklı devrim. Aynı kadın. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Neslişah Sultan ve eşi resmi görevlerinden el çektirilir. Saraydan çıkarılırlar. Resmi araçları ellerinden alınır. Muhafızları gönderilir, personeli dağıtılır. Zorunlu bir erken emeklilik. Aslında sosyal bir sürgün. Ama fiziksel sürgün henüz gelmemiştir. O birkaç yıl sonra gelecektir. Ve geldiğinde yanında idam tehdidi de getirecektir. Cemal Abdülnasır gücünü pekiştirdikçe eski rejimin kalıntılarına hoşgörüsü azalmaktadır.
Eski kraliyet ailesi üyeleri sıkı takip altına alınır. Telefonlar dinlenir, mektuplar açılır, ziyaretçiler kayıt altına alınır ve 1957'de darbe gelir. Neslişah Sultan ve eşi, Nasır hükümetini devirmeye yönelik uluslararası bir komplonun parçası olmakla suçlanır. Ev hapsine alınırlar. İdam cezası tehditlerinin havada uçuştuğu günler başlamıştır. Ve tam bu noktada Neslişah Sultan'ın hayatının en karanlık noktasında onun gerçek karakteri ortaya çıkacaktır. Niş, teki sürgünün çocuğu. Alman mürebbiyenin öğrencisi. İki imparatorluğun tanığı. Şimdi bir diktatörlüğün karşısına dikilecektir. Ve gözünü bile kırpmayacaktır. Bölüm 6. Sessiz Savaşçı. Nasır'a karşı direniş. 1957, Kahire. Cemal Abdülnasır'ın gücünü pekiştirdiği günlerde eski rejimin hayaleti hala Mısır'ın üzerinde dolaşmaktadır. Nasır'ın gizli servisi muhaberat bir restorasyon komplosu ortaya çıkardığını ilan eder. İddialara göre eski kraliyet ailesi üyeleri Nasır rejimini devirip monarşiyi geri getirmeyi planlamaktadır. Hedefte Neslişah Sultan'ın kuzeni Şehzade Mahmud Namık Efendi vardır. Osmanlı ve Mısır hanedanları arasındaki çapraz bağlarla iki ailede de etkili bir figür. Prens Mahmud Namık tutuklanır ve ardından Nasır'ın pençesi Neslişah Sultan'a ve eşi Prens Abdülmunim'e uzanır. Ev hapsine alınırlar. Suçlama ağırdır. Devleti yıkmaya teşebbüs. Cezası idam. Nasır'ın askeri mahkemeleri adaletle değil, korkuyla çalışan kurumlardır. Bu mahkemelerin karşısına çıkan insanların çoğu korkudan titrer, itiraf eder, yalvarır. Neslişah Sultan değil. Tarihçilerin onun hayatındaki en şanlı anı olarak tanımladığı sahne tam da bu sorgu odasında geçer. Nasır'ın askeri yargıçları Neslişah'ın karşısına oturur. Suçlayıcı sorular sormaya başlarlar. Sesleri sert, bakışları tehditkar, amaçları korkutmak. Ve Neslişah Sultan gözünü bile kırpmadan cevap verir. Sesini yükseltmez, ağlamaz, yalvarmaz, tehdit etmez. Sadece doğrudan, net, sakin ve keskin bir şekilde cevap verir. Bir Alman mürebbiyenin elinde yetişmiş, dört dil konuşan, iki imparatorluğun çöküşünü görmüş, nicete yoksullukla, Kahire'de ihtişamla yüzleşmiş bir kadın, şimdi bir diktatörlüğün yargıçlarıyla göz göze gelmektedir. Ve yargıçlar şaşkındır. Neslişah Sultan'ın mahkemedeki tavrı Mısır tarihinde benzeri görülmemiş bir olaydır. 1950'lerin Mısır'ında Nasır'ın askeri mahkemelerine karşı böyle bir duruş sergilemek intihar demektir. Ama Neslişah Sultan, Niceteki çocukluğundan bu yana her zaman bir adım ötesini düşünmüş bir kadındır. Stratejisi basittir ama etkilidir. Birincisi, sakin kalmak. Panik yapan insan hata yapar. Neslişah hata yapmayacaktır. İkincisi, her suçlamaya somut delillerle cevap vermek. Duygusal değil, mantıksal bir savunma. Üçüncüsü, asla eğilmemek. Çünkü diktatörler eğilen insanları ezmekten zevk alır. Ama dimdik duran birinin karşısında tereddüt ederler. Bu, prenseslik zor bir meslektir diyen kadının hayatındaki en zor sınavıdır ve onu geçmektedir. Ama Neslişah Sultan'ın cesareti sadece mahkeme salonuyla sınırlı değildir. Kuzeni Prens Mahmud Namık, Kahire'nin ünlü Tura hapishanesinde tutulmaktadır. Mısır'ın en korkulan siyasi hapishanesi ve Neslişah Sultan düzenli olarak bu hapishaneyi ziyaret eder. Bunu bir an düşünün. Nasır'ın gizli servisi muhaberat her adımını izlerken, idam tehdidi hala havadayken, ev hapsindeki bir kadın Tura hapishanesine gidip kuzenini ziyaret etmektedir. Bu basit bir aile ziyareti değildir. Bu bir mesajdır. Ben korkmuyorum. Neslişah Sultan, gizli servisin tehditlerine rağmen avukatların ofislerine dolaşır, deliller toplar, savunma stratejileri geliştirir. Bir prenses, bir avukat gibi çalışmaktadır. Aynı zamanda uluslararası bağlantılarını harekete geçirir. Türkiye'deki diplomatik kanallar devreye girer. Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın arabuluculuk girişimleri başlar.
Neslişah Sultan bu süreçte hem bir savaşçı, hem bir diplomat, hem de bir aile koruyucusudur. Nietzsche'deki Alman mürebbiyenin öğrettiği şey işte budur. Prensesler ağlamaz. Prensesler savaşır. Aylar süren hukuki mücadele sonunda meyvesini verir. Neslişah Sultan da eşi Prens Abdülmunim beraat eder. Ama bu beraat gerçek bir özgürlük değildir. Nasır rejimi onları Mısır'dan çıkarmaya kararlıdır. Mallarına el konulur, mülkleri devletleştirilir. Bankadaki paraları dondurulur ve sonunda sürgün kararı gelir. Neslişah Sultan hayatında üçüncü kez bavullarını toplamak zorundadır. Birincisi 1924, İstanbul, 3 yaşında. İkincisi 1953, Kahire, 32 yaşında, saraydan atılma. Üçüncüsü 1957 sonrası, Mısır'dan sınır dışı edilme, 40 yaşlarında. Neslişah Sultan Mısır'dan ayrılırken arkasına bakar mı? Bunu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şudur. Hayatında ikinci kez bir cumhuriyet devrimi onu evinden etmiştir. 1924'te Türkiye Cumhuriyeti, 1957'de Mısır Cumhuriyeti. İki farklı coğrafya, iki farklı devrim, iki farklı sürgün. Ama aynı kadın. Ve bu kadın kırılmamıştır. İkinci sürgün yeri çocukluğunun geçtiği Fransa olur. Ama Neslişah artık 3 yaşındaki o küçük kız değildir. O artık iki devrime meydan okumuş, bir diktatörlüğün mahkemesinde dimdik durmuş, bir hapishanenin koridorlarında korkusuzca yürümüş bir savaşçıdır. Tarihçiler Neslişah Sultan'ın Mısır dönemini şöyle değerlendirir. Onun hayatındaki en şanlı an bir sarayda değil, bir sorgu odasında geçmiştir. Bir diktatörlüğe karşı gözünü kırpmadan duran bu kadın, Osmanlı Hanedanı'nın 600 yıllık tarihinde belki de en cesur üyesiydi. Neslişah Sultan saraylar kaybetmiştir, tahtlar kaybetmiştir, ülkeler kaybetmiştir ama asaletini asla kaybetmemiştir. Ve şimdi kaderin son oyunu, yurda dönüş. Bölüm 7. 1952 yılında Türkiye hükümeti tarihi bir karar alır. Osmanlı Hanedanı'nın kadın üyelerine Türkiye'ye dönüş izni verilir. Ama Neslişah Sultan bu izni hemen kullanamaz. Mısır'daki çalkantılı yıllar, mahkemeler, sürgün, tüm bunlar geçmelidir. Ve nihayet 1963 yılı. Neslişah Sultan eşiyle birlikte İstanbul'a yerleşir. 40 yıl sonra 3 yaşında bir trenle ayrıldığı şehre 42 yaşında bir kadın olarak dönmektedir. Bir padişahın torunu olarak gitmiştir. Bir Osmanoğlu olarak dönmektedir. Çünkü yeni Türkiye'de Osmanlı hanedanı artık hanedan değildir. Osmanoğlu soyadlı sıradan vatandaşlardır. Ve Neslişah Sultan Türk vatandaşlığını alarak bu soyadını kabul eder. Neslişah Osmanoğlu. Bir pasaport, sıradan insanlar için bir seyahat belgesidir. Ama Neslişah Sultan için bu pasaport çok daha fazlasıdır. Bu, sen bu toprakların çocuğusun diyen ilk resmi belgedir. 40 yıl sonra. 1924'te elinden alınan vatandaşlık, 1963'te geri verilmektedir. Ve pasaportun üzerindeki isim Neslişah Osmanoğlu. Devletlu İsmetlu Neslişah Sultan Aliye Tuşşan Hazretleri gitti. Neslişah Osmanoğlu geldi. Ama adı ne olursa olsun o her zaman Neslişah'tır. İstanbul'a döndüğünde Neslişah Sultan şehri yeniden keşfeder. 3 yaşında ayrıldığı için kendi hatıraları bulanıktır. Ama annesinin ve anneannesinin anlattığı İstanbul, minareler, boğaz, camiler, ezan sesleri şimdi gözlerinin önündedir. Boğaz kıyısında yürür, Topkapı Sarayı'nı ziyaret eder. Atalarının inşa ettiği camilerde namaz kılar. Ve bir röportajında sorarlar. Hanedanınızın saltanatına son veren cumhuriyete ne düşünüyorsunuz? Neslişah Sultan'ın cevabı tarihçileri şaşırtır. Atatürk dedemin yaveriydi. Onun askeri yeteneklerine ve reformist kimliğine saygı duyuyorum. Bu toprakları kurtaran odur. İmparatorluk dönemi ayrıdır. Cumhuriyet dönemi ayrıdır. İkisi de Türk milletinin malıdır. Bu sözler sıradan bir diplomatik nezaket değildir.
Bu iki sürgün yaşamış, iki devrimle yüzleşmiş, yoksulluğu da ihtişamı da tatmış bir kadının ulaştığı olgunluktur. Hayatının son yılları Neslişah Sultan için en huzurlu dönemdir. Ortaköy'deki evinde boğaz manzarasına karşı kahvesini içer. Pencereden atalarının inşa ettiği sarayları görebilmektedir. Dolmabahçe, Çırağan, Beylerbeyi. Ama artık o saraylar ona ait değildir ve Neslişah Sultan bunu kabul etmiştir. Çünkü o hayatı boyunca bir şeyi öğrenmiştir. Gerçek asalet duvarlarda değil, karakterdedir. Altın avizeli bir sarayda oturabilirsiniz ama iradeniz zayıfsa sıradan bir insansınızdır. Tek odalı bir sürgün evinde yaşayabilirsiniz ama iradeniz çelikse bir sultansınızdır. İstanbul'daki son yıllarında Neslişah Sultan eski hanedan üyeleri ve aile dostlarıyla buluşmalarını sürdürür. Bu buluşmalar geçmiş günlerin nostaljisi değildir. Bu bir ailenin hayatta kalma kutlamasıdır. Çünkü bu insanlar akla hayale gelmeyecek şeyler yaşamışlardır. Sürgünler, yoksulluk, aşağılanma, kimliksizlik ve hala ayaktadırlar. Neslişah Sultan bir gün kuzeni Şehzade Osman Ertuğrul Efendi'nin vefat haberini alır. Sarayı görmüş son şehzade ve şöyle der: "Artık bir hanedan değiliz, aileyiz." Bu cümle 600 yıllık bir tarihin son sözüdür. İstanbul'un her köşesinde hanedanın izleri vardır. Camiler, köprüler, çeşmeler, saraylar, kütüphaneler. Neslişah Sultan bu eserlerin arasında yürürken ne hisseder? Gurur mu? Hüzün mü? Öfke mi? Muhtemelen hepsini. Ama en çok hissettiği duygu muhtemelen şudur: bu eserler ayakta ve ben de ayaktayım. Çünkü Neslişah Sultan tıpkı atalarının inşa ettiği o taş yapılar gibi yıkımlara dayanmıştır. Depremler gelmiş, geçmiştir. Savaşlar gelmiş, geçmiştir. Devrimler gelmiş, geçmiştir. Ama yapılar durmuştur. Ve Neslişah da durmuştur. Hayatının son yıllarını çocukları, torunları ve ailesinin yanında geçirir. Ortaköy'deki villasında akşam yemekleri düzenler. Sofrada Türkçe, Fransızca, Arapça karışık konuşulur. Bir aile dili ki bir imparatorluğun mirası gibi çok katmanlıdır. Torunlarına masallar anlatır. Ama bu masallar bir varmış bir yokmuş diye başlamaz. Bunlar gerçek hikayelerdir. Saraylar, sürgünler, devrimler, hapishaneler, kahramanlar, hainler ve her hikayenin sonunda aynı ders: ne olursa olsun dimdik dur. Ortaköy'deki villa Neslişah Sultan'ın son yuvasıdır. Nişantaşı'ndaki saraydan Niçe'deki sürgün evine, Kahire'nin görkemli saraylarından yeniden Niçe ve sonunda buraya, Ortaköy'e. Hayat onu tam bir daire çizmiştir. İstanbul'da doğmuş, İstanbul'a dönmüştür. Ve bu evin balkonundan baktığında Boğaz'ın iki kıyısını görebilmektedir: Asya ve Avrupa. Tıpkı kendi hayatı gibi. İki dünya arasında, iki kıta arasında, iki çağ arasında ve hala dimdik. Bölüm 8. Son yaprak düşerken. 2012 yılının baharı. Ortaköy'deki bir evde yaşlı bir kadının elleri eski bir fotoğraf albümünün sayfalarını çevirmektedir. Neslişah Osmanoğlu, 91 yaşında. Bu eller bir zamanlar Kahile'nin en değerli mücevherlerini takmıştı. Bu parmaklar Nasır'ın askeri mahkemesinde masaya dayanarak dimdik durmuştu. Bu avuçlar Nis'te yamalı elbiseleri tutmuş, Sirkeci Garı'nda annesinin eteğine yapışmıştı. Şimdi solmuş fotoğrafların üzerinde gezinmektedir. Her fotoğraf bir hayat, her sayfa bir çağ, her leke bir gözyaşının izi. Yanındaki Türk kahvesi fincanı yarısı içilmiş beklemektedir. Pencereden süzülen ışık toz zerrelerini altına çevirmektedir. Ve bu ışığın içinde 91 yılın tüm ağırlığı ve tüm hafifliği bir aradadır. Çünkü Neslişah Sultan artık geriye bakmaktadır. Ve gördüğü şey bir başyapıttır. Neslişah Sultan'ın portresi aslında 20. yüzyılın portresidir.
Bu yüzde imparatorlukların çöküşünü görebilirsiniz. Bu gözlerde sürgünlerin acısını okuyabilirsiniz. Bu dudaklardaki gülümsemede her şeye rağmen kırılmamış bir iradenin zaferini hissedebilirsiniz. Dedesi Abdülmecit resim yapardı. Belki yetenek ailede vardı. Ama Neslişah tuval üzerine resim yapmadı. O hayatın üzerine resim yaptı. Ve ortaya çıkan eser bir başyapıttır. Bir gün elinde eski bir fotoğraf tutar. Fotoğrafta genç, güzel, gözleri parlayan bir kız vardır. Kahire'deki parlak günlerden bir an. Yaşlı Neslişah o genç kıza bakar ve belki de kendi kendine şunları söyler. Sen henüz bilmiyorsun küçüğüm. Neler göreceksin, neler yaşayacaksın. Sarayları kaybedeceksin, ülkeler kaybedeceksin, sevdiklerini kaybedeceksin. Ama kendini asla kaybetmeyeceksin. Ve bu yeterli olacak. Hatırlıyor musunuz? Bu belgesele bir hanedan defteriyle başlamıştık. O deftere yazılan son isim Neslişah. Ve şimdi o defter kapanmaktadır. Ama kapanmadan önce o son ismin hikayesini bir kez daha hatırlayalım. Neslişah Sultan 1921'de bir sarayda doğdu. 3 yaşında sürgün edildi. Nice'de yoksulluk içinde büyüdü. Mısır'da bir prens ile evlendi. Dünyanın en eski medeniyetlerinden birinin First Lady'si oldu. Bir devrimle saraydan atıldı. Bir diktatörlüğün mahkemesinde gözünü kırpmadan durdu. İkinci kez sürgün edildi ve sonunda eve döndü. İki imparatorluk gördü, iki devrim yaşadı, iki sürgüne katlandı ve hiçbirinde kırılmadı. Neslişah Sultan hayatı boyunca resmi ünvanlar ve ödüllerden kaçınmıştır. Ama tarihin kendisi ona bir ünvan vermiştir. Son Osmanlı Prensesi. Bu ünvan resmi bir belgeye yazılmamıştır ama herkesin kalbine kazınmıştır. Çünkü o sadece bir hanedanın son üyesi değildir. O bir çağın son tanığıdır. İmparatorlukların yıkıldığı, cumhuriyetlerin kurulduğu, devrimlerin patladığı, dünya savaşlarının yaşandığı bir çağın ve o çağı dimdik ayakta geçirmiş tek kişidir. Güzel olan ne varsa dedelerim yapmış. Evet ama en güzel şeyi sen yaptın Neslişah. Onurlu yaşadın. 2 Nisan 2012. Neslişah Osmanoğlu 91 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumar. İstanbul'daki cenaze törenine farklı dünyalardan insanlar gelir. Diplomatlar, tarihçiler, gazeteciler, sıradan vatandaşlar ve tabii ki Osmanoğlu ailesi. Artık bir hanedan değil, bir aile. Neslişah'ın kendisinin söylediği gibi. Cenaze namazı kılınır, dualar okunur, son sözler söylenir ve kortej Aşiyan Mezarlığı'na doğru yola çıkar. Aşiyan Mezarlığı, boğaz içine bakan ağaçların gölgesinde huzurlu bir köşe. Neslişah Sultan burada annesinin ve kardeşlerinin yanına defnedilir. Mezar taşı sadedir. Devletluğu, İsmetluğu ünvanları yoktur. 121 pare top atılmamıştır. Altın sikke bastırılmamıştır. Sadece bir isim, Neslişah ve bir tarih. 1921-2012. 91 yıl. Bu 91 yılın içinde imparatorluklar yıkılmış, cumhuriyetler kurulmuş, savaşlar başlayıp bitmiş, haritalar defalarca çizilip bozulmuştur. Ve bu 91 yılın her gününde Neslişah Sultan dimdik durmuştur. Ortaköy'deki evde balkon hala orada. Boğaz hala akıyor. Koltuk boş ama onun hikayesi sonsuza dek dolacak. Bu belgeseli izlediğiniz için teşekkür ederiz. Neslişah Sultan'ı tanıdığınız için tarih size fısıldamış olsun.